Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uygun maliyetli geniş bir kuş kafesi kurulumu gerçekleştireceğiz. İçinde bulunan salıncak, tünek, merdiven gibi aksesuarları ise tamamen çevrede bulduğumuz ağaç dallarından kendimiz yapacağız. Bunun için de arkadaşlar geniş bir tane kafes seçimi yaptım. Bunu seçmemdeki amaç hem uygun maliyet olması hem de sizlerin de her yerde bulabileceği bir kafes olması. Çiftane kafesi olarak geçer. Ortalama satış fiyatı 55-60 liradan başlıyor. Ben de 60 liraya aldım. Ortadaki tel ayraç sayesinde hem sağ tarafta hem de sol tarafta çift kuşlarınızı üretebiliyorsunuz. Ama biz bu amacı dışında kullanacağız. Kafesin ölçüleri uzunluğu 59 cm, yüksekliği 40 cm ve size doğru genişliği de 28 cm. Pastelin yaşamış olduğu küçük kafesi ölçelim. Pasteli de sahneye alalım. O da çok hareketli bugün arkadaşlar. Standart bir kafes. Yüksekliği 45 cm, genişliği 26 cm ve eni de 34,5 cm. Çiftane kafesten daha yüksek olsa da eni buna göre daha küçük, genişliği de ona göre daha küçük. Yani standart kafese göre kıyasladığımızda arkadaşlar bize daha çok alan sağlıyor bu çift tane kafes. Tek dezavantajı yatay tellerin az kullanılmış olması. Pastelin kafesinde bakın sık sık her iki tarafta da yatay teller kullanılmış. Bu kuşlarımızın kolay tırmanmasını sağlıyor. Bu kafeste ise 10 cm arayla yatay teller kullanılmış. Bu nedenle belki tırmanmakta zorluk yaşayabilseler de yapacağımız iç dizaynlarla bu zorluğu aşabiliriz. İçindeki mesafe geniş olduğu için kuşumuz mesela yemlik burada olsa tırmanma gereksinimi duymadan buradaki tünekten atlayarak buradaki yemliğe ulaşabilir. Kısacası imkanlarımız kısıtlıysa, kuşlarımıza geniş bir kafes kurmak istiyorsak benim tercihim standart kafesler yerine bu kafes olurdu arkadaşlar. Kafesin alt kısmını da çıkarıp kolaylıkla temizleyebiliyorsunuz. Tabak kısmı var ve alt kısmı da tel olduğu için kafes temizliği sırasında kuşlarımızın kaçması da önlenmiş oluyor. Kafesimiz için bir tane merdiven tasarımı yapacağım. Bunun için de doğal bir ağaç dalı kullanacağım. Yaklaşık uzunluğu 20 cm olsa yeterli olur. Şöyle işaret koyalım. Şunun kalınlığı da benziyor. Aralık kısmı da tam şu kadar olsa yeterli olacaktır. Yani tam 12 santimetre, 12'şer santimetre arayla da çiziyorum. Bütün kuşlar kuluçkada olduğu için elimizde sadece pastel kaldı. Bir de müfettiş var da müfettiş pasteli hiç sevmez. O yüzden ikisini aynı yerde tutmuyorum. Müfettiş kıskanç bir kuş. Benim pasteli sevdiğimi görünce ona düşman oldu yıllar içerisinde. Bir müfettişimiz kaldı alışkın olarak. Bir de pastelimiz kaldı. Ötekiler yabani. Şimdi bir bıçkıyla bu çizdiğim yerleri keseceğim. Kestiğimiz dalları şu ince çivilerle birbirlerine sabitleyeceğim. Evet arkadaşlar, kafes için merdiveni tamamladık. Pastelle de bir test edelim eğer gelirse. Ama korkacak gibi görünüyor. Evet, pastel korktu. Şimdi bunun arkasına ben kafes tellerine takabilmek için şöyle açık uçlu piton olarak geçer. Kamera netlesin. Bunu her yerde bulabilirsiniz, hırdavat yerlerinde. Açık uçlu pitonları da merdivenin arkasına takacağım. Tellere geçirebilmemiz için. Birini şuraya geçirelim. İki, 4, 6, 8, 10. 10 adet kestiğim ağaç dallarını da şimdi küçük bir matkapla deleceğiz.
Ağaç dallarının ortasını deldim. Şimdi bir miktar tele ve biraz da şöyle boncuklara ihtiyacımız olacak. Bir miktar tel kesiyorum. Pastel de onu yiyecek zannetti. Bakın hemen içine daldı oyuncakları. Pastel onlar yiyecek değil. Bunları yiyecek bir şey zannetti arkadaşlar. Uç kısmını açarak bir tane çıngırak yerleştireceğim. Kuşlar çıngırak tarzı şeyleri çok seviyorlar çünkü. Bakın hemen çıngırağı görünce pastel hemen kuru yapmaya çalışıyor pastel. Kuşlar bu tarz çanları çok seviyorlar. O yüzden yaptığınız oyuncaklara bunlardan takmanızı tavsiye ederim. En ucu için bir tane tahta boncuk takalım. Sonra bir tane renkli boncuk takacağım. Tahtalardan bir tanesini geçiriyorum. Şimdi bir sıra boncuk, bir sıra dal parçası. Kafese takabilmek için de şuraya bir tane kanca kısmı yapıyorum. Salıncak tasarımı yapacağız. Bunun için de şöyle 2 tane 16 santimlik dal parçası. Bunun kuşlarınızın ayağına oturmasına dikkat edin. 8 tane 3'er santimlik ağaç dalı, 2 tane çan ve bir miktar da boncuk. Ağaç dallarına birer tane delik açmamız gerekiyor. Salıncağın bir ucuna şöyle bir tane çan takacağım yine. Teli şöyle kıvırarak çanın çıkmasını engelleyelim. Ona da çan geçirelim. Bir tane boncuk, bir tane de kestiğimiz ağaç dallarından geçireceğiz. Kafes için 3 tane oyuncak dizayn ettim. Bir tanesi şöyle ucu çıngıraklı, doğal bir oyuncak. Böyle pastelin de hoşuna gidebilecek şekilde. Bir diğeri şöyle ağaç dalından merdiven. Bir diğeri de kuşlar için güzel bir salıncak. Ağaç dallarından kuşların ayak yapılarına göre 3 tane tünek ayarladım. Öncelikle onları bir takalım. Bir tane de karşı tarafına takalım. Kuşların atlaması için. Şöyle. Merdivenimizi şu noktaya yerleştirelim. Böyle tırmansınlar oradan. Bence şöyle takalım. Suluğumuzu buraya takalım. Kalamar kemiğini şu noktaya yerleştireceğim. Gemlikleri de benden tarafa. Bir tanesini şuraya. Bir tanesini hemen diğer kapı giriş önüne yerleştirelim. Oyuncakları yerleştirdikten sonra da artık finalimizi yapmış olduk. İçine de benim boşta olan kuşlarımdan birkaç tane yerleştirdim. Şu anda pastelde onlardan bir tanesiyle konuşuyor. Salıncağıyla, merdiveniyle, oyuncaklarıyla, tünekleriyle kuşlar için güzel bir kafes ortaya çıktı. Kuşlar içerisinde uçabileceği gibi rahat rahat da oyunlar oynayacaktır. Sulukları, yemlikleri ve boncukları saymazsak onların maliyeti zaten toplasak 10 lira bile değil. O yüzden oyuncakları da kendimiz yapmış olduk ve 65 liraya böyle kullanışlı geniş bir kafes ortaya çıktı. Sizler de kuşlarınız için geniş kafes yapmayı düşünüyorsanız, imkanlarınız kısıtlıysa benim yaptığım gibi çift tane bir tane kafes alarak ortadaki bölmeyi çıkararak onlara güzel bir kafes oluşturabilirsiniz kuşlarınız için. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.